Gittiğim restoranlarda, işletmelerde ya da sokak lezzetlerinde eldivenlerin var olması sanki biraz gönlümü rahatlatır gibi olmakla beraber eldivenlerin nasıl kullanıldığını, bu kişiler tarafından nasıl bir uygulamayla karşı karşıya olduğunu ve biz müşterilerin bu uygulamadan nasıl istifade ettiklerini ya da edemediklerini doğrusu hep merak etmişimdir. Steril bir torbadan çıkmış olan bir steril örtüyü ellerim temiz, yıkanmış, aseptik olarak getirdiğimi lütfen düşünün. Ben bu örtüyü ameliyat masama uzattıktan sonra açarım ya da hemşirem bunu açar. Bu açmadan sonra da baktığınızda eldiven giyeceksiniz. Elleriniz temiz. Ama temizlenmeden önce, yıkanmadan önce steril olmayan bu poşetin içerisindeki eldiveni mutlaka hemşireniz ve uygulayıcınız bu steril örtünün üzerine atar. Bu steril değildir. Buna artık dokunamazsınız. Steril olan yeşil alandır. Son zamanlarda bu yeşil alanda da modalar çıktı. Biz yeşili gördüğümüzde burası artık steril, buraya artık dokunulamaz diye düşünürdük. Ama artık bazı ameliyathanelerde mavi, bazı ameliyathanelerde lacivert, keplere baktığınızda desen desen kepler görebilirsiniz. Şimdi bu steril olan eldiveni aldınız. Steril olan örtünün üstünde steril ellerinizle birlikte açtınız. Bu eldiveni tutarken gördüğünüz gibi eldivenin uçlarından ve parmaklarından tutmazsınız. Eldiven dışarıya doğru bükülmüştür. Bu dışarıya doğru bükülen eldivenin içerisine elinizi sokmak suretiyle parmaklarınızla bu eldivenin dışına dokunmadan içinden eldiveni sağ elinize geçirirsiniz. Bu eliniz artık temiz. Şimdi artık bu eldivenin bu defa uç tarafından tutabilirsiniz. Çünkü steril. Ama sonra bu eldivenin dışarıya dönen iç tarafından elinizi sokmak suretiyle eldiveninizi dışarıdan içeriye doğru takarsınız. Sonra parmak uçlarınızı düzeltirsiniz. Eğer bu da dönmüşse bunu da dışarıya doğru alarak eldiveninin ön yüzünü de hiçbir şekilde dokunmadan eldivenlerinizi giymiş olursunuz. Artık hastanın içerisine ya da batının içerisine bu eldivenlerinizle girebilirsiniz. Steril aletlerinizi alabilirsiniz. Steril dikiş materyallerinizi kullanırsınız. İşiniz bittikten sonra bir ameliyatı eğer başarıyla bitirmişsem cerrahın alkışı diye kabul ederek eldivenimle işim bittikten sonra dışarıdan tutar ve başarılı bir operasyonun adeta alkışı gibi eldiveni gelir şak diye atarım. Şimdi gelelim işletmelerdeki eldiven kullanım biçimine. Biz bu eldiveni cerrahi olarak kullandığımızda herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir yırtık, herhangi bir yere steril olmayan bir dokunma esnasında mutlaka değiştiririz. İşletmede eldiven böyle alınır. Bu kutunun içerisinden her tarafı eller steril edilmeden toparlandıktan sonra her yerini tutarak, kontrol ederek ya da düzelterek bu eldiveni güzelce işletmede servis yapan bu eldiveni takar. Tezgahın arkasında bu eldivenle sıcak, buharlı, devamlı yağ içerisinde olan bu eldivenle size servis yaptıktan sonra bu servisle eğer tek kişi çalışıyorsa bir de üstüne üstlük parayı da alır, tencerenin kenarına da dokunur, yağlara da dokunabilir ya da hiçbir şekilde steril olmayan yerlere dokunur. Çünkü eldiven de steril olduğunu düşünmektedir. Eğer bu insan bu eldiveni kullanacaksa her hareketinde bu eldiveni çıkartıp yenisini kullanmakla mükelleftir. Ama bakarsınız bir eldiven takılır, öğlene kadar bu eldiven devam eder. Ben böyle bir işletmede eldivensiz bir elden yemek yemeyi daha çok tercih ederim. Çünkü tırnakları nedir göremem. Ellerinin terlediğinde ne olup olmadığını göremem. Ellerin içerisinde egzamalar, yaralar, herhangi bir şeyler var olup olmadığını da göremem. Ayrıca bu eldiven nedeniyle
kontrolde olduğunu düşünerek gidip her yere dokunması ya da eli yağlandığı zaman ya da eline herhangi bir şey bulaştığında ya da herhangi bir artığı, herhangi bir çöpü alıp attığında hala bu eldiveni değiştirmiyorsa o işletmedeki uygulayıcı, bu eldiven sizin için faydadan çok zarar getirir. O zaman ellerini görmek isterim, temiz ellerini. Ayrıca onlar için de risk. Ateşli ve açık ateşli bir yerde bu eldiven eğer o insanların elindeyse küçük bir alev almada, küçük bir dokunmada bütün elin bu plastikle, bu petrokimya türeviyle tamamen yandığını gördüğümüz vakalar da söz konusudur. O yüzden işletmelerde hijyen yapıyoruz diyerek hijyenin ötesindeki davranışlardan mutlaka kaçınılmasını hem onlar için hem sizin için uygun olacağını düşünüyorum. Video yayınlarımızı takip etmek için beni YouTube kanalında abone olarak takip ederseniz bu tecrübeleri size karşılıksız anlatmanın keyfi ve mutluluğu içinde olacağım. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletirim.